Hoş geldiniz. Bugün başkalarının hakkımızdaki düşüncelerini umursama ve sosyal fobi konuları hakkında konuşalım. İki konuyu bir arada işleyeceğiz çünkü bu iki konu birbirleriyle doğrudan alakalı. Sizler için bu hastalığın nedenlerini 5 farklı unsura ayırdım. Her birini sırasıyla değerlendireceğiz. Sonrasında bu 5 unsurun zihinlerimizi nasıl şekillendirdiklerini telkin metodu üzerinden konuşacağız. Telkinler bizi nasıl ve neden etkiler sorularının cevabını yine evrimsel psikoloji üzerinden açıklamayı planlıyorum. Bu noktada 100. maymun fenomeninden de yardım alacağız. Evrimsel psikolojiye girmişken kafesteki maymun deneyini de anlatmam gerekiyor. Çünkü bu yolla doğrudan nasıl şartlandığımızı da görmüş olacağız. Bu durum sadece psikolojinin değil aynı zamanda sosyolojinin de konusu. Çünkü işin içine kolektif bilinç de girmekte. Ardından telkinleri kırmanın ve bilinçaltının yanlış şekillenmişliğini tersine çevirmenin iki en önemli yolunu önereceğim sizlere. Yine bol maymunlu bir video bizleri bekliyor. Tüm bu anlatacaklarımı göz önünde bulundurduğumuzda video çok doyurucu ve uzun olacak gibi. Bu video bittiğinde bu hastalık üzerine Doğu Ana'dan metropole kadar tüm sürecin işleyişine hakim olacaksınız. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. İlk olarak sizlere yatay aktarım ve dikey aktarım olgularından bahsetmem gerekir. Sözünü ettiğim gen transferi olan aktarım değil. İşin genetik boyutunu unsurları açıklarken anlatacağım. Şu an bahsettiğim ise iletişimde bilginin edinilme kaynağı olan aktarım çeşitleri. Yatay aktarım bizimle aynı coğrafyayı paylaşan, genellikle aynı jenerasyonda olan akranlarımızla olan bilgi transferi. Dikey aktarım ise bizden üst jenerasyonların yıllarını vererek öğrendikleri konsantre bilgileri ve deneyimleri alt kuşakları olan bizlere aktarmalarıdır. Bu tip aktarım başlıca atalarımız ve ebeveynlerimiz yoluyla kazanılan edinimlerdir. Dikey aktarımın esas amacı hayatlarının büyük çoğunluğunu bazı sonuçlara ulaşmak üzerine harcayan atalarımız, bizler her seferinde aynı konuları sıfırdan deneyimleyerek öğrenmeye çalışmakla en az onlar kadar bir ömür harcamayalım ve ömrümüzü bizden sonraki kuşaklara aktarmak üzere başka konularda cevap arama yolunda geçirebilelim diyedir. Sonuç olarak öğrenim bu iki yolla gerçekleşir. Genetik faktörlü dikey aktarımdan söz verdiğim gibi az sonra bahsedeceğim. Şimdi unsurlara geçiyorum. İlk unsur aile. Öncesinde bir uyarım var. Geçenlerde Facebook'ta birkaç ünlü sayfanın bir kişinin tweetini paylaştığını gördüm. Tweet aklımda kaldığı kadarıyla şu şekilde. Allah hepinize ayrı eve çıkıp kendi ekonomik bağımsızlığınızı kazanacak güç versin. Gerisi bir şekilde hallolur. Yorumlara baktığımda büyük çoğunluk sayfa adminlerine ve tweet'e atan kişiye yüklenmiş. Şu tarzda yorumlar gördüm. Ayrı eve çıkınca ne olacak? Başınız göğe mi erecek? Bu kadar mı meraklısınız ayrı eve çıkmaya, aileden kopmaya? Yalnızlığı iyi bir şey mi sanıyorsunuz? Sıcak bir yuvanın bir ailenin yerini hiçbir şey tutamaz gibisinden yazmışlar. Öncelikle benim amacım Türk aile yapısını bozmak, yozlaştırmak değil. Aranızda o yorumları yapan insanlar gibi düşünenler varsa muhtemelen bu video size göre değil. Ya sosyal fobiniz yok, başkalarının hakkınızdaki düşüncelerine karşı gamsızsınız ya da bu sıkıntılarınız var ve bunun sorumlusu olan çevre faktörünü ısrarla reddetmeye çalışıyorsunuz. Eğer cici anne babanıza, akrabalığınıza ve diğer sayacağım unsurlara toz kondurmamakta kararlıysanız bu video sizi sinirlendirmekten başka bir şey yapmayacak. Ya vefatlarından ya da bahsettiğiniz çok sıcak ilişkiler dolu günlerin hatırına olaya fazla duygusal bakıp terazinin öbür tarafını göremiyorsunuz. Günün birinde sosyal fobi şikayetiyle bir psikiyatriste gittiğinizde size tek önerisi çevrenizi değiştirmeniz gerekli olduğunda ona da o yorumları yapan insanların cevaplarını verirsiniz o zaman. Ben bir tıpçı değilim ama çözüm önerim tıp ile ortak. Durum buyken tıbbın acı reçetesini kabullenmek sizin için bu kadar zorsa ne bu video ne de tıp size hiç kimse yardım edemez. Yine de terazinin öbür ucundaki toksik çevresinden ötürü hayatı kararan insanların perspektifinden bakacak kadar kendinizi skeptik görüyorsanız bir köşede izlemeye devam edebilirsiniz. En azından herkesin sizin kadar şanslı olmadığını görürsünüz. Uzun bir uyarı oldu değil mi? Birinci unsura başlamıştık. Aile. 5 unsurdan en kritiği budur. Zamanımızı en çok bu unsur alacak. Önce evrimsel psikolojiye giriyorum. Kafesteki maymun deneyi ile başlayalım. Kafesteki maymun deneyinde ilk olarak boş bir kafesin içine yukarıdan bir muz sarkıtırlar. Ardından kafese 5 adet maymun koyarlar. İçlerinden bir maymun muza ulaşmaya yeltendiğinde tüm maymunları ıslatırlar.
Bu işlem her muza ulaşmaya çalıştıklarında uygulanır. Bir süre sonra artık maymunlar muzu almaktan vazgeçerler. Sonrasında ıslanan maymunların birini konuyla alakasız bir maymunla değiştirirler. Yeni gelen maymun haliyle muzu almak ister. Öncesinde ıslanmış olan 4 maymun yeni maymunu döverler. Her yeni gelen muz peşindeki maymun diğerleri tarafından dövülürken aynı şekilde kendisinden sonraki gelen maymunları da döver. Bu şekilde sırayla tüm ıslanmış maymunları birer birer yeni maymunlarla değiştirirler. Sonuç olarak hiç ıslanmamış 5 maymun nedenini bilmeden muza yaklaşmaması gerektiğine şartlanır. Alın size Metropol'deki tabuların çıkış aşaması. Bu deneyin gerçekliği hiçbir zaman kanıtlanmamış ama öğrenilmiş çaresizliği çok yerinde bir örnektir. Bu örneği anlatma sebebim ailevi ilişkilerimiz ile çok yakından ilgili olduğu içindir. Örneğe dikkat ederseniz her birey kendisinden önceki, altını çizerek söylüyorum, çoğul bireylerin anlamsız normlarını kabul etmek zorunda kalarak kendisinden sonrakilere bu normları çaresizce aktarır. Çoğul kelimesinin altını neden çizdiğimi birazdan 100 maymun fenomenini ve telkinlerin işleyişini açıklarken aktaracağım. Şimdi az önceki örneği alın. Büyük anne büyük babadan edinilen her şeyin anne babanıza onlardan da dikey aktarım yoluyla sizlere empoze edildiği gerçeğiyle eşleştirin. Onlardan sağladığımız çoğu bilgiyi tek taraflı olarak alıp madalyonun diğer yüzünü göremeden nihai gerçeklik olarak kabul edebiliyoruz. Peki söylediklerini sorgulayacak erişkinliğe geldiğimiz vakit bu zinciri kırabiliyor muyuz? Hikayenin diğer yüzüne ulaşıp gerçeklik algımızı değiştirince onlardan farklı düşünebiliyoruz. Ama bunu ne yazık ki sadece bilinç düzeyinde yapabiliyoruz. İşte şimdi telkini anlatmanın tam sırası. Deney ile aramızdaki bağ kurduğumuza göre telkinlerin işleyişine geçiyorum. Sağlıklı bir insan çocuğu 0-7 yaş arasında hard diske yazma üzerine programlıdır. Bu uğurda beyni genel anlamda teta dalgasında çalışır. Bu dalgalar o kadar kuvvetlidir ki bu yaş aralığında çocuğun zihnine giren tüm veriler tıpkı çekiç ve kalın bir çiviyle taşa işler gibi çocuğun beynine kaydolur. Bu kayıtların bütünü çocuğu tıpkı kilden çömlek yaparken ellerimizle değişik açılarda şekillendirdiğimiz gibi 5 unsurun telkinleriyle şekillendirir. Bu telkinler o kadar derine kaydolur ki çocuk 7 yaşını geçtiğinde yanlış bir şekillenmeyi 50 akıllı yontamaz. Çünkü yardım etmeye çalışan çocuğun günlük hayatta muhatap olduğu aynı 50 tırnak içinde akıllı çocuğa farklı telkinler veremez. Çünkü zaten çocuğu ortaklaşa şekillendiren onlar. Ağızlarından tesadüfen hastalıklarınızla ilgili doğru bir öneri çıksa bile iş işten geçmiş olur. Çünkü çocuk 7 yaşını geçmiştir ve artık beynin modu yazmaktan okumaya geçmiştir. Şimdiye kadar hayatı anlamlandırabildiği kısımlar artık hard diskten okunmaya başlar. Bu yüzden ağırlıklı olarak beyni alfa ve beta gibi teta'ya nazaran bir hayli zayıf olan dalgalarıyla çalışır. Ve kişi ölene kadar da hayatının büyük çoğunluğunu bu alfa ve beta dalgalarıyla geçirir. Ama uyurken yetişkinler de uykunun belli bir evresinde beyinleri teta dalgasında çalışır. Yani çocukluğunda olduğu gibi. Bu yüzden yetişkinler psikologlara gittiklerinde son çarelerden biri olarak uyku ile uyanıklık arasındaki teta ile sağlanan telkine ihtiyaç duyarlar. Yani hipnoz. Çünkü hastalıkların derecelerine göre bilinçaltı temizliği şart olabiliyor. Aynı zamanda da tedavilerinizi çoklu seanslara bölerek de bilişsel davranışçı terapi yaparlar. Yani alfa beta dalgasında bilinç düzeyinde telkinler verirler. Bu şekilde gerekli gördüklerinde tedaviyi çift koldan sürdürürler. Seansların çok olmasının sebebi teta'ya göre alfa ve beta dalgaları nispeten zayıf olduğu için musluğun damlaya damlaya betonu delmesi gerekir. Çünkü bilinç düzeyindeki tedavi kümülatif bir süreçtir ve yalnızca bir kere kartopu etkisi yaratabilir. Bu yüzden de çiviyle yanlış oyulan taşı iğneyle düzeltmeye çalışırlar. Haliyle tedavi uzun vadede sonuç verir. Özetle çok sayıda alfa beta anındaki telkinler birleşerek zamanla teta etkisi yaratır. Çevremizdeki toksik insanlar bizlere sürekliliği bozulmayan zararlı telkinler verdiklerinden 50 delinin yarattığı travmayı bir akıllı hekim çıkarmaya çalışıyor garibi. Faydalı veya zararlı fark etmeksizin telkinlerin başarıya ulaşması için iki önemli faktör vardır. Bu faktörler aynı zamanda telkinin en zayıf iki noktasıdır. Yani panzehir zehrin içinde gizli. Bir telkinin başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan birinci faktör çoklu kaynaktan eş zamanlı yapılmasıdır. Açıklamak gerekirse doğada içinde yaşadığımız kabilenin ortak görüşü bu şekildeymiş gibi bir dayatma söz konusu. Buna 50 farklı yandaş kanalın aynı mesajı vererek sanki herkesin düşüncesi aynıymış gibi kasıtlı telkin olarak dayatması bir örnek olabilir. Ama bu videoda çoğunlukla farkında olmadan bize zarar veren, çevremizden gelen kasıtsız telkinlerden bahsediyoruz. Yeri gelmişken konuyla ilgili 100 maymun fenomenini anlatayım sizlere.
Telkin'in birinci faktörüne çok yerinde bir örnektir kendisi. Bir adadaki maymun kabilesini kuma attıkları tatlı patateslerle besliyorlar. Kumlu olması pek hoşlarına gitmese de bir süre bu şekilde besleniyorlar. Bir gün kabileden genç bir maymun patatesi yakındaki bir su birikintisinde yıkayıp yemeyi akıl ediyor ve bu buluşunu annesine de öğretiyor. Kısa sürede kabilenin çoğu bu yeniliğe uyarak patatesleri yıkama alışkanlığı kazanıyor. Fakat içlerinden bazıları inatla bu yeniliği reddediyor. Bir gün kabilede patatesleri yıkayan maymunların sayısı 100'e ulaşıyor ve çok kısa sürede birkaç maymun dışında kabilenin tamamı patatesleri yıkayanlar sürüsüne katılıyor. Yeni bir düşünce toplumu oluşturan bireylerin belirli bir oranı tarafından kabul görüp belirli bir yüzdelik sağlandığında o davranış azınlık tarafından otomatik olarak benimsenme eğiliminde oluyor. İçinde bulunduğumuz çevrede biz azınlık olduğumuz için çoğunluğun yaşayış şekli veya dayatmaları bizi doğrudan etkiler. Bazıları gamsız olduğunu ve söylenenleri dikkate almadığını iddia etse de bilinç dışı bu veriyi alıyor. Dikkat edin, bilinç dışından bahsediyorum, bilinçaltından değil. Bilinç dışı aktarımlara, özellikle de dikey aktarımlara sonuna kadar açık. Genetik olarak bizlere aktarılan öğrenimler de bilinç dışından gerçekleşir. En ilkel içgüdülerimizin olduğu bilinç dışı atalarımızdan ve özellikle anne baba gibi yaşı bizlerden büyük kimselerden oldukça etkilenir. Bunu yapmasındaki amaç DNA'nın doğa anada uzun süre hayatta kalmış yakınlarımızın içinde bulunduğu habitatın kurallarını en iyi bilmesi sonucu bu kadar yaşadıklarını düşünmesi. Dolayısıyla en az onlar kadar yaşayabilmemiz için onlar gibi tırnak içinde doğru şeyleri yapmamız gerekir. Bu yüzden bilincimiz çevremizdekilerin düşüncelerine aykırı olsa da bilinç dışımızın antenleri sonuna kadar açık ve onlara çevrili durumda. Yani çevrenizin ortalaması olmaktan pek kaçışınız yok. İster gen transferiyle isterse çevre yoluyla gerçekleşen bir öğrenim olsun, kafanızda sizin değil sizi büyütenlerin düşünceleri var. Bunun anlamı beyninizdeki başarısızlık düşünceleriniz, fobileriniz, takıntılarınız, anormal boyuttaki kaygılarınız çoğunlukla anne babanızın ve diğer 4 çevre unsurunun iç seslerinden başka bir şey değil. Size o huzursuzluk fısıldayan iç sesin esas sahibi siz değilsiniz, onlar. O duyduğunuz iç sesler işte telkinin ta kendisi. Telkinin başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ikinci faktör telkinin sürekliliğidir. Telkinler sadece sürdürülebilir oldukları ölçüde etkili olabilirler. Yani kesintisiz olarak belirli periyotlarda tekrarlanmaya ihtiyaç duyarlar. Böylece beynimize içinde bulunduğumuz habitatın hala değişmediği mesajını vererek eski öğrenimlerini hala sürdürmesi gerektiğini tembihler. Bunu toksik düşünceli negatif telkinlerin alfa beta dalgasıyla zamanla sizlere ekildiği şeklinde düşünebilirsiniz. Toksik insanların size toksisite bulaştırabilmeleri de uzun zaman ister. Bu yüzden telkinler genellikle 10 yıllık periyotlarla etkili olur. Toplumların kültürleri genel anlamda 10 yılda bir gökkuşağının farklı bir rengine bürünürler. Bu konuyu başka videolarımda daha detaylı şekilde işleyeceğim. Şu an sadece 10 yıllık bir zaman dilimini bir kıstas olarak almaya çalışın. Buraya kadar telkinin 2 ana beslendiği kaynağı anlattık. Şimdi bu 2 kaynağın nasıl bizler için birer panzehir olduğunu anlayalım. Yine birinci çevre unsuru olan aile üzerinden gideceğim. Videonun bundan sonraki kısmı sosyal fobi ve çözüm önerisi üzerine devam edecek. Ardından diğer 4 çevre unsurunu açıklayarak çözümün pratikte nasıl gerçekleştiğini işleyeceğiz. Telkinin birinci faktörü olan çoklu kaynağın diğer unsurlarla birlikte başta aile unsuru olduğunu biliyoruz. Sayısal üstünlük anne baba ve diğerlerinden yana olduğundan ve 100. maymun fenomeninde olduğu gibi gereken çoğunluk oranı sağlandığında bilinç dışımız artık onların kuruntu ve kaygılarını bir iç ses olarak beynimizin içinde oluşturmaya başlar. Bu videonun konusu olarak da sosyal anksiyete iç sesi oluşmuş olsun. Ailemiz temelde kötü insanlar olmayabilir ve bize sürekli olarak toksisite bulaştırmak gibi bir niyetleri olmayabilir. Yine de sosyal fobik bireylerin anne babalarına baktığımızda genellikle risk alamayan bireyleri görürüz. Bu dikey aktarımın açık bir kalıntısıdır. Sosyal kaygının kaynaklarından biri doğada diğer kabilelere ve canlı türlerine karşı temkinli olup olası yırtıcılar tarafından kolayca av olmamak için geliştirilen bir savunma içgüdüsü olmasıdır. Bu doğadaki bir canlıyı hayatta tutmak için önemlidir fakat bu içgüdü suistimal edildiğinde insanlar üzerinde sosyal anksiyeteye neden olur. Suistimal edilmesinin mantıksız olmasının bir sebebi metropolde yaşadığımız sosyal fobi genellikle her an birinin durduk yere bizi öldüreceği kaygısını içermez. Bu şizofreninin bir konusudur. İnsanlarda görülen sosyal fobinin asıl nedeni başkalarının ne düşündüğünü önemseme üzerinedir. Bu bilgi bize genetik olarak aktarılabilir ama doğru bir çevrede büyüdüğümüz takdirde
bu genetiğin okunması ve bizim gerçekliğimiz haline gelmesi gerekmez. Sonuç olarak sosyal anksiyetenin modern insan toplumlarında neredeyse tek sebebi başkalarının hakkımızdaki düşüncelerinden korkmamızla alakalıdır. Bu da doğa anadan kalma bir özelliktir ve sürüye uymazsak sürüden atılıp aç ve savunmasız kalma korkusundan kaynaklanır. Bu konuda yeniliklere uyma kuramını okuyabilirsiniz. Ben bu kısmı daha fazla uzatmayacağım. İnsanlar günlük hayatta birbirlerine o kadar dikkat etmedikleri halde fazlasıyla ediyorlarmış gibi yanlış şartlandırmadan ötürü bireyler sosyal anksiyete yaşarlar. El alem ne der ve başkalarının çocuğu kıyaslamalarını yapanlar çoğunlukla birinci unsurun üyeleridir. Yani aynı evde yaşadığımız insanlar. Şimdi özetler misin artık dediğiniz çözüm noktasına geçelim. Aslında bu kadar uzun açıklamalara ve farkındalık kazandırma çabama rağmen cevap oldukça basit. Ayrı eve çıkmak. Peki bu bize ne kazandırır? Telkini besleyen iki ana damarı mümkün olduğunca kapatır. Çıktığımız ayrı evde çoğunlukla tek olarak veya bizimle aynı jenerasyonda olan optimist bir bireyle yaşamamız gerekmekte. O başkasıyla yaşamayı planlarken de dikkatli olunmalı. Çünkü üzerimizde muhtemelen yoğun bir toksisite var. Bu tıpkı bir radyasyon gibidir. Belirli bir yarılanma ömrü vardır. Toplumlara yeni bir kültürün telkinler ile 10 yılda ekildiğini düşünürsek durumu ağır olan bir psikolojik vakanın yine telkinlerden büyük oranda temizlenme süreci kabaca 10 yıl isteyecektir. 5 yılda yarılandığını farz edersek ve eğer ağır bir travma yüklüysek en az bu 5 yıl boyunca 5 toksik çevre unsuru ile olan görüşmelerimizi asgari boyutta tutmamız gerekir. Yani 5 yıldan erken ayrı evde bir yuva kurmayı düşünürseniz sevgilinize veya belki bu süreçte eşiniz hatta çocuğunuz olacak kişiye üzerinizdeki kalan toksisiteyi farkında olmadan geçirebileceğinizi unutmayın. Onlara bu kötü telkinleri bilinçli olarak değil bilinç dışınız ile vereceksiniz. Tıpkı anne babanızın genellikle sizin üzerinizde olduğu gibi. Bu yüzden çıktığınız evde ne kadar erken birlikte yaşamak üzere kankalı, ilişkili vakit geçirirseniz o insanlara farkında olmadan toksisite bulaştırma riskiniz o kadar fazladır. Bu tamamen sizin ne kadar riske girmek isteyeceğinizle alakalı. Belki yeni çevreniz çoğunlukla optimist olacak ve size bir nevi bu süreci hızlandırıcı bir tedavi telkini olacaklar. Fakat siz de üzerinizdeki toksisiteyi onlara katabilirsiniz. Böyle de bir ihtimal var. Sonuç olarak genellikle tek kalacağımız veya bizim dışımızda bir kişiyle yaşayacağımız için telkinin birinci faktörü olan çoğunluktan etkilenme durumu ortadan kalkar. Ve bu madde elimizde bir panzehire dönüşmüş olur. Aynı şekilde telkinin ikinci beslenme kaynağı olan sürdürülebilirlik ilkesi de toksik 5 çevre unsurunu terk edip yeni iyimser çevre unsurları toplayacağımızdan pesimist kişilerin telkinleri bir noktadan sonra zayıflayarak işlevini yitirecek. Çünkü bir ortamda kaldıkça beynimizdeki nöronlar sürekli aynı koridorlarda gezinip durmakta. Telkin azaldıkça nöronlar şekillenen yeni karakterinizi yaratmak üzere başka koridorlarda gezinmeye başlayacak. Çünkü şanslıyız ki doğa statik değil dinamiktir. Sürekli bir değişim içindedir ve DNA bunu çok iyi bildiği için bizim birinci elden deneyimlediğimiz yeni ortama adapte olmak için uğraşır. Bunun nedeni artık yeni bir ortamdayız ve eski kabilemizde yaşadığımız habitatın kuralları bu yeni habitatımızda hayatımıza destek yerine köstek olabilir. DNA'larımız bunun farkındadır ve yeni düşünceler, alışkanlıklar kazanarak onu bizim için yeni normal olarak kabul eder. Fakat bu değişimin gerçekleşebilmesi için eski kabilenin ve habitatın dışına çıkmak gerekir. Eğer eski kabileye geri dönersek veya onlarla sık görüşürsek DNA atalarımızın o habitatı bizden daha iyi bildiğini düşündüğü için nöronları eski koridorlara yoğunlaştırıp bilinç dışının onlardan telkin almasına devam ettirir. Bundan dolayı kesintisiz bir çözüm süreci için eski çevreyle olan ilişkiler asgari oranda tutulmalı. Her ne kadar ailemiz dört dörtlük bireyler olsa ve geçmişte neredeyse hiç sıkıntı yaşamamış olsak da bir birey olabilmek adına vakti geldiğinde yuvadan ayrılmamız gerekecektir. Çünkü aileden bağımsız yaşamadan asla bir birey olamayız. Doğadaki pek çok hayvan vakti geldiğinde ailesinden ayrılır ve kendi ailesini kurar. Aynı olayı metropolde Almanya gibi birinci dünya ülkelerinin gençleri de uygularlar. Yaş 18'e bastığında çoğunlukla evden çıkarlar. Hatta pek çok ebeveyn çocukları gitmek istemezse zorla kovar. Hepsi çocuğunun iyiliği için. Biz ülke olarak aile ilişkilerine fazla önem veriyoruz. Kültürümüz gereği biraz fazla duygusalız. Ama özellikle geniş ailelerde 50 yaşını geçmiş bir anne baba hala anne babasıyla yaşadığı için hep büyük bir çocuk olarak kalır ve rasyonelliğini kazanıp bir birey olamaz. İkinci unsur akrabalar. Artık tüm unsurlar birkaç cümlelik, merak etmeyin. Esas paketi sizlere aktarabildim. Kalan unsurları özetleyeceğim, ardından toparlayıp bitiriyorum.
İkinci unsur olan akrabalardan sosyal medyadaki tweetler ve altlarına yapılan yorumları gördüğüm kadarıyla çoğu kişi oldukça şikayetçi. Merak etmeyin, bende de çok var o akrabalardan. O tweetlerdeki yakındıkları akrabalarıyla aynı paket. Eski sürüm oldukları için hiç güncelleme getirmiyorlar. Kullandıkları soru kalıpları bile aynı. Bu bireyler direkt NPC. Senin okul bitti mi? Kaç oldu şimdi sen? Yok mu bir kız? Biz senin yaşındayken kucağımızda kaç çocuk vardı? İş buldun mu? Veya gelip çocuklarını övmeler falan. Bana öyle dediklerinde o yaşta evlenip kaç çocuk yaptığınıza göre sağlam sapıkmışsınız diyorum. Bıktılar artık benden, fazla soru sormuyorlar. Ayrı eve çıktığınızda bu toksik NPC'lerin algoritmaları karışıyor, gelemiyorlar. Çünkü onların yazılımları gereği büyüklerin ve anne babalarınızın evine gidiyorlar. Siz de ailenizin yanında promosyon olduğunuz için ilgileniyormuş gibi davranmak zorunda kalırken o saçma soruları soruyorlar. Eğer ayrı eve çıkarsanız hayırlı olsun dışında pek gelmezler. Onların hedef kitlesi siz değilsiniz. Üçüncü unsur okul, iş. Eğer okul ise yatay veya dikey geçiş ihtimali çoğuna nasip olmuyor. Onun dışında yapacak fazla bir şeyiniz yok. Dişinizi sıkıp okulu bitirmeye bakacaksınız. Eğer iş ise farkındayım, bu devirde değiştirmek şöyle dursun, bulmak bile kolay değil. Sürekli yüzünüze bakarak sizi eleştiriyorlarsa buna siz izin vermişsinizdir. Çünkü bazı mizaçlar vardır, yüzüne şaka yapmaya bile gelmez. Zamanla sahte bir insan olup onlara katılırsanız bir ihtimal yaranırsınız. Benim gibi yapmacık insanlara tahammülünüz yoksa alır çantanızı çıkarsınız. Dördüncü unsur komşular, sokak. İşte bir başka el alem ne der faktörü daha. Ebeveynlerimiz onların eline malzeme vermemek için bizi pek çok konuda kısıtlayabilirler. Çünkü esas bizim üzerimizden kendilerine gelen yadırgamalardan çekinirler. Bu yolda gayet doğal bir şey yapıyor olsak da komşulara ve sokağa en ufak bir malzeme verebileceklerini düşündükleri konuları bizden mahrum etmeye çalışırlar. Kafesteki 5 maymunu anlatmamın esas sebebi buydu. En ufak bir arzumuzu sanki muza ulaşmak istiyormuşuz gibi algılayıp bizi cezalandırma yoluna gidebilirler. Çünkü onların zihninde bizim ihtiyacımız olan çoğu şey bir lüks olarak görünebilir. Komşular ve sokak genellikle dedikodu üzerinden döndüğü için sizi sıkıştırıp darlayabilirler. Veya bu dedikodular kulağınıza gittiğinde artık sokakta diken üstünde koruna yaşamaya çalışmak zamanla sosyal anksiyete doğurabilir. Hem eleştirilerle küçük düşüp kabileden dışlanmamak için hem de ebeveynlerimizin kulağına gidecek hakkımızdaki bir eleştirinin sonucunun tekrarlanan kavga veya ceza olmasından korkan genç veya çocuk başkalarının ne düşündüğünü önemseyip onları memnun etmeye çalışarak bu hastalığın trenine yeni bir vagon olur. Düzgün bir bölgede ayrı evi çıktığınızda bu kişilerden de büyük oranda kurtulursunuz. Beşinci unsur mahalle, semt. Bu unsurun ucu açıktır. İlçe, il, hatta ülkeye kadar gidebilir. Eğer ekonomik gücünüz varsa istediğiniz kapıda insanların çoğunlukta olduğu yerlere taşınmaya çalışırsınız. Gerekirse her aşamada bir tık daha iyi bir bölgeye kendimizi atmanın yolunu aramalıyız. Sür şoför. Sür de şu bitli mahalleden bir an önce kurtulalım. Tüm unsurları bitirdik. Dikkat ederseniz tüm unsurlar günlük hayatımızda muhatap olduğumuz kişileri barındırıyor. Bu 5 unsurdan hangisiyle veya hangileriyle problemleriniz varsa çözebildiğiniz unsur kadar iyileşeceğinizi unutmayın. Bizim amacımız etrafımızı bizlere bilinç düzeyinde olumlu telkin yapacak olabildiğince insan ile donatmak. Yeni çevrenizi bu insanlardan oluşturursanız gelişim yeterince hızlanacaktır. Bahsettiğim 10 yıllık süre durumu gerçekten kötü olanlar içindi. Yaşadığınız travmaların derecesine göre bu süre değişmekle birlikte bu süreçte edindiğiniz yeni çevrenin kalitesine göre toparlanma süreciniz kısalacaktır. Evet, bu video artık bitti. Videonun başlarında uyarı yaptığım ayrı eve çıkınca başınız göğe mi eriyor diyen kesim eğer hala buradaysalar onlara selam olsun. Cevap evet, başımız göğe eriyor. Bundan sonraki konumuz strese bağlı saç dökülmesi telojen eflüvyum olacak. İlginizi çekerse beklerim.